Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Sesimden de anlayabileceğiniz gibi biraz rahatsızım ama tüm Türkiye şu anda soğuk algınlığının pençesi altında kıvranıyor. Bu vesileyle tüm hastalara acil şifalar diliyorum kendimle birlikte. Geçen haftaki videomuzu hatırlayacağınız üzere aslında çok izlendi. Kira bedellerinin %25 artışını düzenleyen kanuna ilişkin bir hukuki değerlendirme yapmıştım o videoda. Ve o videonun sonunda da Anayasa Mahkemesi'nin çok yeni tarihli bir kararını da değerlendirmek istediğimi, bunu en kısa zamanda paylaşacağımı belirtmiştim. Bu sözümü tutmak adına sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bahsi geçen düzenlemesi ya da kararı nedir? Onu hemen söyleyelim. 221 sayılı 1961 tarihli bir kanunun iptalinden bahsediyor. Bu kanun çok eski bir tarihli bir kanun ama kamulaştırmasız el atma davalarında idarenin neredeyse maymuncuk görevini üstlendiği ve birçok davayı idare lehine sonuçlanmasını sağlayan bir kanun maddesiydi 221 sayılı kanun. Şimdi çok eski bir kanun ama neyi ifade ettiğini kabaca söyleyelim. 221 sayılı kanun 1956 tarihli İstimlak Kanunu öncesinde fiilen el atılmış ve kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazların kamulaştırılması yapılmış olmasa bile, yani kamulaştırılmadan böylesi bir tahsis olmuş olsa bile bunların kamulaştırılmış sayılacağını ve sadece 1961 tarihinden itibaren 2 yıllık hak düşürücü süreyle ancak tazminat talebinde bulunulacağından bahsediyor. Tabii ki özellikle eski tarihli kamulaştırmasız el atma davalarında, yani 1956 İstimlak Kanunu'ndan önce el atılmış kamulaştırmasız el atma davalarında idare ilk savunmasında ne olursa olsun bu 1956 tarihinden önce yapılmış bir el atmadır ve dolayısıyla 1961 tarihinde çıkan 221 sayılı kanuna tabi olacağından 2 yıllık hak düşürücü süre içerisinde tazminat talebinde bulunulmadığı için burada davanın reddi gerekir savunmasında bulunuyordu. Ve tabii ki mahkemelerde buna yönelik değerlendirmelerde bulunuyordu. Hatta yargılamalar içerisinde keşifin çok önemli bir yer tuttuğunu, aynı zamanda 1956 tarihinden önceki Harita Genel Komutanlığı'ndan alınan hava fotoğraflarına atıfta bulunularak birçok davanın da çözümlendiğini söyleyebilirim. Tabii ki o döneme ilişkin hava fotoğraflarının netliği konusunda problemler vardı. O fiili el atmanın nasıl gerçekleştiğine yönelik birçok tartışma vardı ama 221 sayılı kanun bu tartışmaları çok da dikkate almaz şekilde ve bazen de mahkemelerin idare lehine yaptığı yorumlar nedeniyle kamulaştırmasız el atma davalarındaki tazminat talepleri boşa düşüyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi 221 sayılı kanunu itiraz yoluyla, yani mahkemede uygulanacak bir kanun hükmünün Anayasa Mahkemesi'ne taşınması suretiyle bu konuyu gündeme aldı ve 2022 yılının Mayıs ayında o 221 sayılı kanunun birinci maddesini, zaten 5-6 maddelik bir kanundu, iptal etti. Bu çok önemli bir değerlendirme, çok önemli bir husus. Çünkü Anayasa Mahkemesi ilgili kararın iptal gerekçelerini açıklarken şunlardan bahsediyor. Diyor ki her ne kadar 221 sayılı kanunla birlikte kamulaştırılmadan fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazların kamulaştırılmış sayılacağından bahsetse de ve bunun belirli, açık bir biçimde kanunluk ilkesine uygun bir biçimde yapılıyor olsa da diyor, anayasamızda 46. maddede bahsedilen kamulaştırmadaki ilkelere uygun bir biçimde olmadığını bahsediyor. Yani kanunluk ilkesi tamam, burada bir problem yok ama anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu söylüyor. Diyor ki hatta 1950 tarihinden önce üzerinde kamu hizmetinin nitelik ve amacına uygun şekilde tesis ve yapı inşa edilmiş bulunan taşınmazlar kamulaştırılmış sayılarak uygulamada fiilen ortaya çıkmış bir durum hukuki statü kazandırılmıştır diyor. Dolayısıyla fiili tahsin dayanaklarının ortaya konulmamasıyla ilgili bulunduğu durum açıklanmamıştır diyor. Yani aslında kamulaştırma da anayasamızda 46. maddede düzenlenen kamulaştırmada belirlenen ilkeler, özellikle kamu yararının somut bir biçimde ifade edilmiş olması, gerçek bedelin net bir biçimde ödenip ödenmediği, hatta zamanında ödenmemişse kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faizle ödenip ödenmediği değerlendirilmeden sadece kanuna dayanılarak bir işlemin ya da bir fiili durumun kamulaştırılma kabul edilmesinin
anayasamızdaki düzenlemeye aykırı olduğundan bahsediyor. Ve bence çok önemli bir cümleyi de şunu söylüyor. Kamulaştırmada peşin ve nakden ödenmesiyle ilgili herhangi bir neden ödenmemiş kamulaştırma bedellerine kamu alacakları için uygulanacak en yüksek faizin işletilmesi de kamulaştırmanın anayasal öğeleridir. Kamulaştırmada kamu yararının bulunup bulunmadığının yargısal olarak denetlenmesine imkan tanınmayan, gerçek karşılık ve yukarıda belirtilen diğer anayasal ölçütleri karşılamayan kural, anayasanın 13. maddesinde belirtilen sınırlamanın anayasanın sözüne aykırı olamayacağı hükmüne aykırılık teşkil etmektedir diyor. Çok önemli ve birçok aslında mahkeme kararında da atıfta bulunabilecek, özellikle kamulaştırma, el atma davalarında atıfta bulunabilecek bir düzenleme. Yani temelde 221 sayılı kanun sadece oradaki hukuka aykırı fiili el atmaları kanunlaştırıyor ama anayasaya aykırı bir biçimde kanunlaştırıyor. Çünkü anayasada temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasını düzenleyen 13. madde burada en temel öğeyi ölçülülük ilkesini dikkate alarak yapılması gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla tamam sen kanunla yapmışsın ama ölçülü bir biçimde yapmamışsın. Yani gerçek bedeli ödeyip ödemediğin belli değil. Somut kamu yararının uygulanıp uygulanmadığı belli değil. Sadece ben o döneme ilişkin bir tasfiye niteliğinde bir düzenleme yapıyorum demenin geçerli olmayacağını söyleyerek 121 sayılı kanunun 1. maddesini iptal ediyor. Şimdi bu çok önemli bir düzenleme. Özellikle geçmiş tarihli fiili el atmaların tekrardan yargıya taşınabileceğini gösteriyor. Çünkü 2 yıllık hak düşürücü süre artık gündemde değil. Mülkiyetin zaman ötesi kavramından da kaynaklı her zaman kamulaştırması, el atma davası açılabileceğini de dikkate alırsak eski tarihli bu tür kamulaştırması, el atmaların yine yargının önüne geleceğini söyleyebiliriz. Yine Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karara imza attı. Mülkiyet lehine bir karara imza attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, içtihatları ve ışığın doğrultusunda bu da çok önemli bir gelişmeydi. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Umarım bu tür kararları size aktarma fırsatını bulmaya devam ederim. Yargımızın bu tür kararlarla nefes aldığını da söylemeden geçmeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.